genelde flu bir etki vardır benim resimlerimde. Çok net, çarpıcı, kontürlü, köşeli bir etki yoktur. Daha çok fludur, daha sanki sisler vardır, bir sular akıyordur, rüzgarda sallanıyordur, dallar kırılmıştır. Yani ben mükemmeli yapmıyorum. Ben doğanın da veya herkesin olduğu gibi kusurlarıyla, eksikleriyle yansıtmaya çalışıyorum. Çünkü hepimiz öyleyiz. Sanat beni iyileştirdi, olgunlaştırdı. Daha iyi bir insan oldum. Kötü değildim ama bence benim de hırslarım vardı. Benim de kendimce egolarım vardı önceden. Ben 23 yıldır resim dünyasının içindeyim. İşte yüksek lisansımı yaptım, tezimi yazdım, akademik olarak tamamladım. Okuyorum, haiku, Japon şiirleri yazıyorum gibi. Daha iyi bir insan oldum derken olgunlaştım, ruhumu besledim. Kendimle kaldım. Bir nevi meditasyon bu benim için. Çünkü ben böyle bir meditasyon yapan, saatlerce oturan birisi değilim. Ama kendi içime dönmek, bütün içimdekileri aktarmak, aktarabileceğim hemen hemen tek mecra resim. Neden üzüm yapıyorum? Belki de bilinçaltımda üzüm de olgunlaşarak büyüyor. İşte koruk üzüm oluyor. Hatta benim birçok resimimde koruklar da vardır küçük küçük. Olgunlaşmış ve olgunlaşmamışı bir tuvalde göstermeyi seviyorum. Dolayısıyla resim beni büyüttü. Ben hayatta da detaylara önem veriyorum. Enteresan bir şekilde kimsenin görmediği detayları görüyorum. Yani mesela bir yere gittiğimizde resmen süzgeçten geçiyor ya da birisini gördüğüm zaman ben o kişinin ruhunu, iç dünyasını, ne hissettiğini, kalbin nasıl olduğunu, yani ne beslediğini, iyilikten mi beslendiğini, hırslarından mı beslendiğini, ne istediğini bu hayatta görebiliyorum. Ama bunun için çaba sarf etmiyorum. Bence bu biraz benim detaya önem vermemden kaynaklanıyor. Detaya önem veriyorum ama soyut resim yapıyorum. Soyut resim yaptıktan sonra ufak ufak bazı yerlerde detayları çıkarıyorum. Bana soruların en başında gelen birkaç şey. Neden üzüm yapıyorsunuz? Kesin. Her sergimde. Ben de diyorum ki herkes resmine sonuçta bir şey aktarıyor. Bu bir insan olabilir, doğa olabilir, natürmort olabilir ya da tamamen soyut olabilir. Benim tercihim mutlu olduğum, duygularımı aktardığım, anılarımı da, çocukluğumdaki güzel anılarımı da aktardığım figür üzüm. Neden üzüm? Çünkü hamken olgunlaşıyor. Bolluk bereket demek, çocukluğumun anılarının en başında gelen karakter benim için hayatımda bu yaşıma kadarki mutlu olduğum anları bana say deseniz bir, dayımın bağında geçirdiğim yaz tatilleri. Resimlerimde doğaya bir vurgum var. Çünkü artık doğa biraz sıkıntıda, ormanların azalması, işte doğanın tahribi, böyle. Dolayısıyla doğayı korumak, doğayı yaşatmak, doğaya karşı çocukluğumdaki o özlem, çocukluğumun anılarındaki üzümler, bağlar, dayımın köyündeki bağda büyüdük yaz aylarında. Dolayısıyla oradaki o anılarımın canlanması, işte bu doğayla olan ekolojik problemler beni doğaya itti diyebilirim. Gelenekseli seviyorum. Tarz olarak
minyatür, tesip falan yapmıyorum. Ama geleneksel bir ruh haline ve psikolojiye sahibim. Bu da bulunduğum coğrafyadan, her ne kadar babam asker olsa da, havacı olsa da, şimdi aramızda değil ama belki her boş vaktimizi köyde geçirdiğimiz için belki oradan gelen bir geleneksel bir ruh yapısına sahibim. Bu hem insan ilişkilerimde, hem karakterimde, hem resimlerimde. Renklerle bunu ifade etmeyi seviyorum. Çok kalabalıkta resim yapmayı sevmiyorum. O yüzden atölyemde tek çalışmayı tercih ediyorum. Eskiz yapmıyorum. Tuvalimin başına geçtiğim zaman onu yapmak istediğim kompozisyonu bir hayal ediyorum. Tamamen hafızamdan. Tuvalde o kompozisyonu görüyorum. Daha sonra hangi rengi istediğimi veya hangi altyapıyla başlamam gerektiğini o an içimden ne geliyorsa. Kırmızı resimlerim genelde demek ki çok coşkulu olduğum resimler. Bazı resimlerim siyah gri oluyor. Belki onlar tamamen psikolojik olarak biraz kendimi iyi hissetmediğim dönemler. Hiçbir eskiz yapmadan tamamen canlandırarak gözümde fırçamı alıyorum ve başlıyorum. Ama bazen diyorum ki kompozisyonum solda ağırlıklı olsun. Öyle bir hayal ediyorum. Ama elime fırçayı alınca bir bakıyorum kompozisyon sağda ağırlıklı. Şimdiye kadar giden, satılan hiçbir resimde öyle bir bağım yok. Hatta yeni evlerine sevgiyle yolluyorum. Hatta böyle sergilerimde, galerilerde satılınca giderim böyle bir okşarım resmimi. Yeni evinde sana mutluluklar, yeni evine de sen mutluluklar getir derim mutlaka. Eğer ben o resmin yanındaysam satıldığı an. Sadece bir resmim var, şu küçük resmim. Satıldı sergide. Sonra ben vazgeçtim, geri aldım. Çünkü bu resimle bir gönül bağım var. O yüzden o daima benim baş köşemde. Çok seviyorum. Kendimi çok mutlu hissediyorum o resimde. Geçmişimi görüyorum, köyümü görüyorum, o Salkım Söğüt, işte köyde yatarken o kanalın kenarında Salkım Söğüt'ün üstümde sallanmasını mı hissediyorum? Anılarım var diye hissediyorum. Satıldı ama ben geri rica ettim. Aslında ben uzak doğu resmi yapıyorum, Japon resmi yapıyorum. Buna da sumie deniyor ama Japon sulu boya resmi aslında ismi. Hatta bunun atölyemde dersini veriyorum haftada bir gün. Japon sulu boya resmindeki yani uzak doğu resmindeki asıl amaç minimal yaparsınız göstereceğiniz şeyi. Bütünü değil, makroyu değil, mikroyu çalışırsınız. Örneğin ben bütün bir bağı, bütün bir köyü ya da doğayı, ormanı yapmıyorum. Ben ağacın bir dalını, üzümün 2 salkımını. Dolayısıyla kırılma noktam Japon resmine başlamamla oldu. Bu da Londra'dayken ben bir workshop'u gördüm tesadüf. 2011 yılında. O workshop'u görüp katılınca ve asıl istediğimin o tarz olduğuna karar verdiğim an benim kırılma noktamdır. Duygularımı tamamen tuvale yansıtıyorum. Şu an yapmak istediğim ne varsa, içimden, kalbimden, ruhumdan ne akıyorsa ben onu tuvale aktarıyorum. Ben o an öyle istiyorum. Daha sonra keşke şurada şu olsa diyenler oluyor veya şu renk daha mı iyi olurdu? Ben böyle yapıyorum. Benim resmim bu. Dolayısıyla ben özgürüm. İstediğim her şeyi, istediğim renk, doku, kompozisyon, konu ki konularım doğadır daima. Tamamen yansıtıyorum. Resim bitti deyip tamamen bir kenara hemen koyamıyorum.
Bittiğini görüyorum, bitti diyorum, asıyorum. Ama daha sonra kahvemi içerken atölyede karşısında mutlaka oturuyorum birkaç gün. Bu duvarım zaten benim seyretme duvarımdır. Resimlerimi bitirdikten sonra asıyorum o duvara. Kahvemi içerken seyrediyorum. Mutlaka bir iki bir şey görüyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Birkaç gün sonra yapacak başka bir şey göremeyince imzamı atıyorum. İmzayı atınca artık o resim bitti. Benim de eksiklerim var, benim de hatalarım var. Dolayısıyla resimlerimde de yırtık yapraklar yapıyorum ya da çürümüş yapraklar yapıyorum. Kırık dallar yapıyorum, düşen bir şey yapıyorum ya da üzüm çürümüş, onu yansıtıyorum.